İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi puf puf yumuşacık, kolay kolay bayatlamayan muhteşem poğaça tarifiyle geldim. Bugün sizlerle haftalarca bayatlamayan, buzdolaplarınızda bol bol bulunduracağınız güzel bir tarifle geldim. Poğaçalarımı nasıl yapmışık? Hep beraber tarifine göz atalım. Öncelikle yoğurma kabıma bir çay bardağı ılık suyumu, bir çay bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Üzerine bir yemek kaşığı toz şekerimi aldım. Üzerine bir paket instant mayamı ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi kattıktan sonra çırpıcı yardımıyla şekerim ve mayam eriyene kadar çırpmaya devam ediyorum. Şekerimin ve mayamın eridiğinden emin olduktan sonra üzerine yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı ve bir adet yumurta akını sarısını üzerine sürmek için kenara ayırdık. Üzeri kurumasın diye de yumurta sarımızın üzerini muhakkak kapatalım. Sıvı malzemelerimizi karıştırdıktan sonra öncelikle 2 bardak unumu alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Unumu ölçtüğüm bardak klasik her evde bulunan 200 ml'lik su bardağıdır. Çay bardakları ölçümde 125 ml'dir. Unumuzu kontrollü olarak ekleyelim. Ben toplamda 4,5 bardak un kullandım. Ben de bunu bu sefer kesmiyorum arkadaşlar. Birebir gösteriyorum. Bana soran olmuş yorumlarda kontrollü eklemek ne demek diye. Unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu kıvamlı bir şekilde getirmek. Fazla un eklemesi yaparsak toparlaması hamurumuzu zor olacaktır. Gördüğünüz gibi ben de hep azar azar ilave ederek kıvamını yakalamaya çalışıyorum. Gerçekten değerli arkadaşlar çok güzel bir poğaça. Böyle çırpa çırpa 4,5 bardaktan sonra ilave etmiyorum. Çırpa çırpa kıvamını ayarlıyorum. Ben bu poğaçayı daha önce patatesli olarak sizlere yayınlamıştım. Bana işte biz patates sevmiyoruz, farklı iç harcıyla da yapar mısın diye yazan abonelerim oldu. Onlar isterse ben de tabii ki yaparım. Sizleri kırmak istemem. Bana istediklerinizi yazarsanız gördüğümde ben de hem cevaplarım hem yapmak istediğiniz bir şey varsa onu da yapabilirim. Çırpa çırpa toparladığım hamurumun üzerine hemen streçimi çekiyorum. Hava almayacak şekilde kasemizin üzerine güzelce yerleştirdikten sonra hemen üzerine bir mutfak bezi kapatıp hamurumuzu mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz bir yandan mayalanırken hemen iç harcımızı hazırlayalım. Ben 250 gram kadar kaşar loru kullandım değerli takipçilerim. 250 gram kaşar lorunun içerisine 2 yemek kaşığı süt. Süt ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Hamurumuza sürülebilir bir hale getirmek için sütle yumuşatmamız gerekiyor. Ben tuz ilave etmedim. Benim lorum tuzluydu. Sizlerin loru tuzlu değilse tuzunuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bu arada benim hamurum da güzel bir şekilde mayalandı. Hemen mayalanan hamurumuzun havasını alalım. Bunu her zaman söylüyorum. Mayalı hamurların kesinlikle havasını alın değerli takipçilerim. Benim poğaçam kabarmadı, biraz sert oldu, şu oldu dediğinizde bu işlemi yapmazsanız poğaçalarınız kesinlikle kabarmaz. Mayalanan hamurun ucundan alıp şekil verirseniz yaptığınız poğaçalardan memnun kalmazsınız. Masamın üzerine un serperek hemen hamurumu toparladım. Gerçekten kolay poğaça diyoruz biz buna. Gerçekten kolay. Tek bezeyle bir tepsi. Dediğim gibi ben daha önce su bardağıyla yapmıştım. 2 tepsi çıkıyordu. Bazı takipçilerim bana yazdılar işte daha az ölçüyle verseniz işte evimiz kalabalık değil fazla gitmiyor falan diye. Ben de bu sefer bir çay bardak ölçüsüyle yaptım. Yine bile 2 tane arttı tepsimden. Tabii ki ben bunu sıkıştırdım tepsime yine de. Sizler isterseniz çay bardağınızı çok doldurmadan yaparsanız tam bir tepsi poğaçanız çıkacaktır. Merdane ile hemen hamurumu büyütmeye başlıyorum. Kenarlarından ellerimle de düzelterek kare formunu vermeye çalışıyorum.
Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız çok sevinirim. Beni merak ediyorsanız ben de kendim İznikliyim. Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan bütün takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Ben bugün lorlu yaptım arkadaşlar. Kaşar loru gerçekten farklı bir lezzet veriyor. Sizler ne kullanmak isterdiniz? Bana yazarsanız bana da bir fikir olmuş olur. Hemen spatulamızla her yerine gelecek şekilde parça parça yerleştirdikten sonra spatulamızla güzelce düzelterek işimize devam edelim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Gördüğünüz gibi ucundan ince bir şekilde katlayıp parmak uçlarımla ittirerek silindir haline getirdik. Uçlarından kayan hamur uçlarımız varsa hemen kenarlarında düzeltiyoruz ve bir bıçak yardımıyla alıp kesiyoruz. Burasını isterseniz arkadaşlar iple de kesebilirsiniz. Fikir olsun diye ben böyle yapabildiğim için bu şekilde yapıyorum. Yağlı kağıt koymuş olduğum tepsime hemen kesip yerleştiriyorum. Günlerce, haftalarca arkadaşlar bayatlamayan bir poğaça. Bana inanarak, bana güvenerek bu tarifimi yaparsanız, yapıp deneyenler bana da dönüş yaparsa çok mutlu olurum. Patatesli poğaçamı yapıp deneyenler çok beğendiğini her zaman için yazdılar. Yazanlara buradan teşekkür ediyorum. Hatta Özbekistan'dan yazan takipçilerim var. Özbekistan'a da buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi tek bezeyle bir tepsi poğaçamı hazırladım. Tek tek uğraşmanıza gerek yok. Gerçekten elimden geldiği kadar her zaman için sizlere pratik ve kolay tarifler vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi artan iki hamuru aralara yerleştirmeye çalışıyorum. Yerleştirdiğim poğaçalarımın üzerlerine hafifçe el parmak uçlarımla ellerimle bas uygulayarak işimi bitirdim. Hemen üzerini kapatıp tepsi mayasını getiriyoruz. Tepsi mayası gelen poğaçalarımın üzerine açıyorum. Kenara ayırdığımız yumurtamızın içerisine de bir yemek kaşığı sütümüzü ilave ettikten sonra fırçamızla güzelce karıştırıp poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Bu esnada fırınımızı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Fırınım da ısındı. Yumurta sarısını, susamını sörer sürmez tabii bu iki arkadaşı buluşturuyoruz. Ben bugün susam serpmeyi tercih ettim. Bu poğaçaya da gerçekten susamı çok yakıştırıyorum. Sizler isterseniz çörek otuyla susam karışık serpebilirsiniz. İsterseniz benim gibi sade susam veya sade çörek otu veya arzunuza göre hiçbir şey serpmeyip sade de bırakabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdüm. Hemen susamlarımı da serpiyorum ve fırınıma gönderiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi final arkadaşlar. Gerçekten muhteşem olmuş. Fırından çıkar çıkmaz mutfağım o kadar güzel koktu ki hemen üstünü örtüp 10 dakika ilk sıcakların çıkmasını beklettim. Hemen açıp poğaçalarımı sizlere iç dokusunu da göstereyim. Yemin ediyorum puf puf olmuş arkadaşlar. O kadar lezzetli ki oruçlu oruçlu size bunu söylüyorum ama hakkınızı helal edin. Sizler poğaçamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin değerli abonelerim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı
Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.